Selamlar arkadaşlar. Şimdi Kikko Manastırı'ndayız. Hep beraber izleyelim. Hem tarihinden bahsedelim hem de içerisini bir gezelim. Bakalım neler varmış. Bu manastır Troodos dağlarının en tepesindeki bir noktadadır. İlk durduğumuz yer manastırın ana kilisesidir. Burası surlarla çevrili bir tapınak yaşam alanıdır. İçinde çeşit çeşit tapınaklar ve müzeler mevcuttur. Bu manastır özünde kilisedir ve surlarla çevrili bu manastır alanından çıkıp ortalama 3 kilometre üst tarafa tepeye doğru çıkarsanız eğer zirvede hem küçük bir Troni isminde bir şapel veya tepe görürsünüz. Aynı zamanda hem de şapelin 200 metre aşağı kısmına doğru yürüdüğünüzde Makarios'un mezarına da rastlayabilirsiniz. Tam adı Panayiadu Kikko Manastırı olan bu yer Kıbrıs tarihinin merkezidir. Kikkos ismi ise sanıldığının aksine bir aziz ismi değil, bu bölgenin adıdır. Eski Yunanca'da Kikkos, etrafı çevrili alan veya bölge anlamına gelir. Panayia ise Meryem Ana'ya verilen en kutsal kadın ünvanıdır. Dolayısıyla Panayiadu Kikko demek bölgenin Meryem Anası demektir. Çünkü tapınak tamamen Meryem Ana'yı simgeliyor. Burası Ortodoksların merkezlerindendir. Rumlar, Ruslar ve Balkanlardaki tüm Ortodoks halkları için burası modern haç merkezi görevini görür. Antik haç merkezi Karpaz'daki Apostolos Andreas Kilisesi olduğu gibi tüm tarihi ikonların bir araya toplandığı modern haç merkezi de Kikko Manastırı'dır. Burasını gezerken 4 farklı yönde gezebilirsiniz. Kıbrıs'ta Meryem Ana'ya adanmış en donanımlı kilise olarak gezilebilir. Kıbrıs'taki en büyük çizim sanatının merkezi olarak gezilebilir. Aynı zamanda içinde Kıbrıs tarihinin tüm kanıtları olan dev müzeye göz atarak arşiv merkezi olarak da gezebilirsiniz. Ve bonus olarak Makarios'un dev anıtı ile mezarı 3 kilometre uzaklıkta daha yukarıda bir yerdedir. Şahsi görüşümü sorarsanız eğer bu müzeye bir şey olursa Kıbrıs tarihinin kanıtlarının çoğu yok olur. Dolayısıyla burası çok değerli bir yerdir ve korunması gereken bir yerdir. Manastırın kuruluşu Bizans İmparatoru 1. Alexios Komnenos döneminde gerçekleşmiştir. Yani milattan sonra 1081 yılında başlayıp 1118 yılları arasında yapıldı. Bu dönem Bizans'ın Kıbrıs'taki dini otoritesini güçlendirdiği dönemdir. Bu manastırın yapılış amacı için kısmen siyasi de denilebilir. Çünkü en kaliteli manastırı kim yaparsa o bölge dinen en değerli bölge konumuna erişir. Öbür taraftan da Meryem Ana'ya adanmış kilise olarak da değerlendirilebilir. Bu gördüğünüz her çizim tamamen tapınak görevlileri olan rahipler tarafından elle çizilmiştir. Hayatınızda görebileceğiniz en kaliteli ve en büyük resimleri olan bir manastır olma adayıdır. Manastırın içindeki her şey tamamen Meryem Ana için yapılmıştır. İçeride altın kaplamalı çok sayıda kutsal ikon yer alır. Sarı renkte gördüğünüz her işlemeli eşya tamamen saf altından yapılmıştır. Duvar çizimleri aynı zamanda bazı olayları da canlandırıyor. Örneğin İsa'nın hayatını anlatan çizimler vardır. İsa'nın vaftiz edilişi, mucizeleri, çarmıha gerilişi ve dirilişi gibi resimli anlatımlar mevcuttur. Meryem Ana'nın hayatını anlatan çizimler var. Aziz Yuhanna, Aziz Nikolas, Saint Hilarion gibi önemli rahipleri anlatan çizimler de mevcuttur. Manastırda oda içinde oda, bahçe altında bahçe vardır. Aynı şekilde manastırın içindeki kilisenin içinde de ayrı bölümler mevcuttur. Büyüklüğü ile birlikte içindeki sanatsal veya tarihsel şeylerin çokluğu da akıl alır gibi değil. Şu gördüğünüz yer giriş bölümünün meydan alanıdır. Zemin katındaki meydanın alt tarafına merdivenle indiğinizde aynı şekilde odaların arasında yeni bir meydan daha karşınıza çıkıyor. Manastırın içinde devasa bir müze mevcuttur. Bu müzenin içine girdiğiniz zaman oda içinde ayrı odalar mevcuttur. Müzede resim çekmek yasak olduğu için internetteki görüntülerden faydalanmak zorunda kaldım. Kikkos Manastırı Müzesi sadece Kıbrıs'ın değil tüm Doğu Akdeniz'in en kapsamlı Bizans ve Ortodoks sanat koleksiyonlarından birini barındırır. Kurumsal olarak burası 1980 yılında açılmıştır ama eserlerin çoğu milattan sonra 1100'lü yıllardan 1900'lü yılların sonuna kadar uzanır ve tarihi eserlerin Kıbrıs'taki merkezidir.
Burada Bizans döneminden kalma kılıçlar, önemli kişilerin kemikleri, Bizans rahiplerinin giydiği geleneksel kıyafetler, milattan sonra 900'lü yıllarda yazılmış İncil gibi eserler mevcuttur. Bu İncil hangi köye ait onu da söyleyeceğim zaten. Makarios'un eşyaları da burada sergileniyor. Yani bana her şey hayranlık verdi ama bir şeye şok oldum. Yani görünce dondum kaldım. Şaşkınlıktan da birkaç saniye sağa sola mal gibi baktım diyelim. Müzede cam çerçevelerin içinde sergilenen çok eski tarihte çizilmiş aziz resimleri veya bir olayı anlatan çizimler vardı. Çerçevelerdeki resimlere tek tek bakarken bir çerçeveye denk geldim. Ortalama 1 metrekare büyüklüğünde bir resimdi. Çerçevenin alt kısmında bir Aziz'in resmi vardı. Sol alt köşesindeydi. O resimdeki Aziz'i tanıdım. Direkt onun Aziz Luka olduğunu söyledim ama bir şey daha aklıma takıldı. O Aziz Luka resmi bir el çizimiydi ve dünyada sadece bir tane vardı. O da Yedikonuk köyünden 1976'da götürülen İncil'in içindeki çizimdi. Oradakilere dedim ki bu resim benim köyüm olan Yedikonuk Eftagomi köyünden gelmiş olmalıdır. Başka açıklaması olamazdı. Aziz Luka'nın resmine odaklanacağım diye çerçevenin içinde ne var diye bakmamıştım. Çerçevenin içindeki her şeye genişten bir bakınca dondum kaldım. Çünkü çerçeve tıpkı ekranda gördüğünüz gibi Yedikonuk resimlerini içeren çerçeve gibiydi ama içindeki resimler farklıydı. İçinde Yedikonuk köyünün uzaktan çekilmiş resimleri, köyün merkezindeki Aziz Luka Kilisesi'nin resmi ve Yedikonuk'tan kaçırılan Aziz Luka İncil'inin sayfaları vardı. Kristina'yı da daha önce bizim köye getirdiğim için o da köyün resmini görünce dondu kaldı. Adanın en büyük müzesinde tabak çanak kalıntıları sergilenirken ve adanın hiçbir köyünün ismi bile yazmazken Yedikonuk Eftagomi köyü sanki de manastırın gözdesiymiş gibi sadece bu köyün boy boy resimleri var. Bunun gerekçesi ise manastıra halen daha mevcut bir köyden gelen sanırsam tek tarihi eser olduğu içindi. Yani benim aklıma bu cevap geliyor. Çünkü diğer eserler herhangi bir yerden gelen eserlerdi. Yedikonuk'tan gelen bu İncil adanın en eski birkaç İncil'indendi. Wikipedia'da da bu İncil halen daha kayıp olarak belirtilir ama bu İncil bu müzede. Kısacası şu an manastırdaki ismi geçen tek köy Yedikonuk Eftagomi köyüdür ve sadece bu köyün boy boy resimleri mevcuttur. Manastırın meydanından merdivenle alt bölüme inince karşınıza Meryem Ana'ya adanmış tapınağı da görürsünüz. Tapınağın girişindeki büyük bölüm tamamen ibadet yeridir. Kilisenin içindeki ikinci bölüm ise orada görev almış azizlerin iskeletleri ve kişisel eşyalarının bulunduğu bölümdür. Maalesef birçok yerinde olduğu gibi buradan da görüntü almak yasaktı ve alamadık. Manastırı gezerken bir alt kata indik ve en sonunda ana yola çıktık. Manastır yokuş aşağı dizayn edildiği için bize göre alt kat olan yer aslında zemin kat olmuş oluyor. Çünkü alt katın çıkışı da direkt ana yolun kenarındadır. Ben bu esnada gördüklerimi size aktarayım. Bölgenin meydanında insanların dinlenmesi için hoş bir yeşil bahçe mevcuttur. Manastırdan ayrılıp 3 kilometre daha yukarı arabayla gittiğimizde karşımıza dev gibi bir Makarios heykeli çıkıyor. Heykelin arkasına doğru yürüdüğümüzde zirvedeki tepeye ve Makarios'un mezarına doğru yol almış oluyoruz. Burada Troni tepesi vardır. Troni demek taht demektir. Dolayısıyla taht tepesi diyebilirsiniz. Game of Thrones'dan aklınıza gelsin taht oyunları.
Panayiado Gikko'nun yukarısındaki bu tepe Meryem Ana'nın ruhunun göğe yükseldiğine inanılan yer olarak kabul edilir. Aynı zamanda Kıbrıs'ın manevi gözetim noktası gibi görülür. Şapelin dış kısmında Makarios'un yaşamından sahneler mevcutken içinde Meryem Ana'yı sahneleyen resimler mevcuttur. Makarios zaten ölünce buraya gömülmek istiyorum demiş. Şapelin 200 metre hemen arkasında çam ormanının içinde Makarios'un mezarı da vardır. Açık havada korunaklı granit bir mezar olarak yapılmıştır. Mezarın yanında Cumhurbaşkanlığı muhafızlığına bağlı olan 2 veya 3 tane silahlı asker sürekli nöbet tutar. Bu arada Makarios da kurnaz adammış. Kendisi şu an koskoca Ortodoks dünyasının haç yerinde dev heykeli olan bir mezarda yatıyor. Ölmeden önce buraya gömülmeyi kendisi istemiş. Yani ölürken bile bu fırsatı kaçırmamış. Tepeye ulaşmak için genelde sol taraftaki yol kullanılır. Sağ taraftan da geri dönmüş olursunuz. Gördüğünüz gibi her yerde çizim var. Her yerde sanat mevcut. Şimdi size bakın nereye göstereceğim. Burası Troodos dağlarında kar yağdığı zaman gelinen Olympus tepesi. Şimdi epey yürüdük. Arkasını döndük. Tepenin arkasını döndük. Burada güzel bir dinlenme yeri var. Çünkü uzun bir mesafe yürünüyor. Bunun için böyle bir yer düşünülmüş. Ama biz şimdi Droni tepesine doğru gidiyoruz. Tekrardan hatırlatayım. Droni demek taht demektir. Dolayısıyla taht tepesi de diyebiliriz. Gikko Manastırı'nın yukarısındaki bu tepe Meryem Ana'nın ruhunun göğe yükseldiğine inanılan yer olarak kabul edilir. İçinde taht gibi bir yer vardır. Orası Meryem Ana için yapılan bir tahttır. Her taraf çizimlerle dolu. İçeri giriyoruz. Burası Meryem Ana'nın tahtı dedikleri yer. Bakın küçücük bir şapel ama muhteşem. Ben bunun daha üstünde bir sanat görmedim yani. Gerçekten üst düzey. Bence Kıbrıs'taki en iyi çizim sanatı burasıdır. Küçücük bir alana sıkıştırılmış. Tabii Kikkos Manastırı geniş anlamda en iyisidir ama dar alanda burası bence en iyisidir. Bu Hazreti İsa. Bu da Meryem Ana'nın tahtı. Buradan göğe yükseliyormuş ruhu. Evet. Şimdi geri dönüyoruz. Karşı tarafımızda o dinlenme yeri var. Sol taraftan giriş yapmıştık hatırlarsanız Makarios heykelinin yanından. Şimdi de sağ tarafından çıkıyoruz. Bakın Makarios'un heykeli sağımızda kaldı. Ve geri döndük. Soldan girdik, sağdan çıktık. Artık arabamıza biniyoruz, gidiyoruz. Trodos'taki bu zirveye ulaşmak için geçtiğimiz köyler gerçekten otantik ve antik olarak muhteşem köylerdir. Yani mimarilerine hayran kalırsınız. Kikkos Manastırı'nı Türkçe dilinde bu kadar detaylı olarak belgesel şeklinde anlatan var mı bilmiyorum ama ilk kez ben anlatıyorsam eğer benim için gerçekten gururdur. Şu an internette bunun Türkçe belgeseliyle karşılaşmadım. En azından buraya gelen ziyaretçiler nereye geldiğini bilerekten gelirlerse daha çok hayran kalmaları kaçınılmazdır. Bunun için yapıyorum. Bir para falan aldığım da yok kimseden. Kendim için yapıyorum. Kimse izlemese bile en azından dünyaya ot gelip başka bir şey gitmemek, yani en azından ülkeye bir hayrım oldu diyebileyim. Her neyse, durum bu.